Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta sonu muhteşem bir Olimpiya hafta sonu geçirdik. Olimpiya 2021 yapıldı. Bildiğiniz gibi Olimpiya dünyanın en prestijli vücut geliştirme yarışması. Daha doğrusu şovu. Çok kısa bir şekilde bir sporcunun Olimpiyaya nasıl gidebileceğini, o podyuma nasıl çıkabileceğini özetlemek istiyorum. Arkadaşlar öncesinde NPC yarışlarına giriyorsunuz. NPC yarışlarında Pro Kart Qualify yarışına giriyorsunuz. Ancak bulunduğunuz ülkede NPC Regional varsa önce NPC Regional'a giriyorsunuz. Oradan Pro Kart Qualify yarışına girmeye hak kazanıyorsunuz. Ondan sonra Pro Kart Qualify yarışına giriyorsunuz ve overall olmanız gerekiyor. Yani kategorinin şampiyonlar şampiyonu olmanız gerekiyor. Ondan sonra Pro Kart'ınızı alıyorsunuz. Esas serüven bundan sonra başlıyor. Pro Lig'e çıkıyorsunuz ve Olimpiya Qualify yarışlarına giriyorsunuz. Burada amaç birinci olup Olimpiyaya gidebilme hakkı kazanmak. Eğer birinci olmadığınız takdirde ikinci ya da üçüncü ya da dördüncü, beşinci olduğunuz takdirde puan alıyorsunuz. İlk 5'e puan veriyor ve puanınıza göre puan toplayarak da Olimpiyaya gidebiliyorsunuz. Ancak puan toplayarak Olimpiyaya gitmek gerçekten çok kolay değil. Çünkü çok fazla yarışa çıkmanız gerekir. Ve de puanlarınız bir sonraki seneye geçmiyor. Bir yıllık. Olimpiyaya çıktığınızı farz edelim. Olimpiyaya çıktığınız zaman bir sonraki sene tekrardan Olimpiyaya katılabilmek için, yani Pro Lig yarışlarına girmeden direkt katılabilmek için ilk 5'e kalmanız gerekiyor. Ya da Olimpiya olmanız gerekiyor. Eğer kategorinizin Olimpiyası olursanız herhangi bir Pro Lig yarışına girmenize gerek yok. Direkt olarak çıkabiliyorsunuz. Evet, şimdi Olimpiya'nın özetine geçelim. İlk önce Open'dan başlayacağım. Open'da Big Ramy gerçekten şov yaptı. Geçen seneki kondisyonu yoktu ancak Big Ramy gerçekten Big Ramy çok iyiydi. Çok iyiydi ve Big Ramy ile kıyaslanabilecek, mukayeseye girebilecek kimse yoktu. Bazı YouTube kanallarında Brandon Curry'den bahsetmişlerdi. Brandon Curry daha iyi, Brandon Curry galiba birinci olacak, Brandon Curry geçecek. Neden böyle bir şey söylediklerini gerçekten anlayamadım. Evet, Brandon Curry bir önceki yıldan daha iyiydi, daha hacimliydi ancak Big Ramy ile mukayese kabul edecek bir durumda değildi. Hadi Chopin'la kıyasa girdiler. Bence Hadi Chopin daha iyiydi fakat Brandon Curry ikinci oldu. Hadi Chopin üçüncü oldu. Ve bu arada derecesinden en çok mutlu olduğum isim Hunter Labrada'ydı. Lee Labrada'nın oğlu. Hunter Labrada'yı birçok isimle kıyasa soktular. Gerçekten Hunter Labrada, ben uzun zamandır hem söylüyorum hem takip ediyorum. 2 yıl önceki bir videom vardı. Bu çocuğa dikkat edin demiştim. Bu çocuk geliyor. Babasının izinden yürüyor ve gerçekten çok iyi geliyor. İnanılmaz bir hacmi, inanılmaz bir estetiği var. Çok simetrik. Yavaş yavaş geliyor. Takipte kalın ve bana sorarsanız Nick Walker'la kıyasa girdiğinde zaten hakemler de benim gibi düşünmüş olacak ki Hunter Labrada 4. oldu, Nick Walker 5. oldu. Nick Walker'da cevabını veremediğim fakat gözümü rahatsız eden bir şeyler var. Bu nedir bilmiyorum. Bacaklarındaki varislerden bahsetmiyorum. Gözümüzü yanıltan şu, karın kasları çok düzgün olduğu için gözümüzü yanıltan bir şeyler var. Yani karın kaslarını kapattığımız zaman ve başka bir yarışçıyla yan yana getirdiğimiz zaman Nick Walker'ın şaşası biraz daha azalıyor. 36 santimlik kolumuzla bunları eleştiriyoruz. Bu iyi, şu kötü falan diyoruz ama kusura bakmayın yani. Bu arada canlı yayını Twitch'ten verdim. Gerçekten çok keyifliydi, çok eğlendik. İrfan ve Hulusi Ekzer geldiler. Onlar eşlik ettiler bana. Sonuçta yanımda birinin olması, ondan da fikirler almak, özellikle bir yarışmacının olması ve daha yeni yarıştan çıkmış bir yarışmacının olması, daha doğrusu 2 yarışmacının olması hakikaten çok keyifliydi. Çok daha tecrübeli isimler ikisi de. Hani birçok konuyu canlı olarak yaşamış isimler. Tabii İrfan ve Hulusi Türkiye'de IFBB amatör ligde yarışıyorlar. Yani ikisi de profesyonel değiller ancak ikisinin de profesyonel olma hayali var. Sonrasında ne yaparlar bilmiyorum çünkü gerçek meslekleri endüstri mühendisliği fakat uzaktan eğitim veriyorlar. Bu arada Hadi Chopin halkın olimpiyası ödülünü aldı. Gerçekten çok sevindim. Demin de söylediğim gibi Hadi Chopin'ın ikinci, Brandon Curry'nin üçüncü olmasını bekliyordum. Ancak Brandon Curry ikinci, Hadi Chopin üçüncü oldu. Bakalım önümüzdeki yıllarda ne olacak, nasıl gidecek? Hadi Chopin gerçekten çok iyi. Fakat geçen yıla göre biraz hacim mi kaybetmiş bilmiyorum ancak inanılmaz.
Yani bir Grammy olmasa da bir başkası olsaydı birinciliğe bile oynayabilirdi, öyle söyleyeyim. Bir de konudan bağımsız olarak koronadan dolayı bu yarış Orlando'da yapıldı. Hyatt Regency Oteli'nde. Tabii biz Mr. Olympia'nın şaşalı şovlarına alışkınız ve o şaşalı şovları yoktu. Çünkü Las Vegas'ta yapılamadığı için alan yeterli değildi. Las Vegas'ın bu koronayla alakalı kuralları biraz sıkı. Kapalı mekanda çok az kişi bir araya gelebiliyor bildiğim kadarıyla. Ondan dolayı bu yıl da Orlando'da yapıldı. Umarım önümüzdeki yıl tekrardan Las Vegas'ta yapılmaya başlanır. Çünkü o şaşalı şovu çok özledim. Görmeyi çok özledim. Ve klasik fiziğe gelecek olursak, Chris başına gelen tatsız olaylara rağmen klasik fiziğin kralı olduğunu ispat etti. Kıyaslamalar çok zordu. Çünkü rakipleri Terence ve Breon gerçekten çok iyilerdi. Anlamaya çalıştım. Acaba Chris uzun boyundan dolayı mı iyi duruyor? Ama her şeyle iyi duruyordu. Ve klasik fiziği eline geçirdi, kralı olduğunu ispat etti. Bundan sonraki yıllarda ne olur bilinmez ama şu anda Chris klasik fizikte yenilmez vaziyette. Chris'in yaşadığı tatsız olayla alakalı, bu dava süreciyle alakalı herhangi bir gelişme yok. Gelişme olduğu zaman, bir şeyler öğrendiğim zaman size bildireceğim, video yapacağım mutlaka. Bu konuyla alakalı da yukarıya koyuyorum videoyu. Yukarıdan bakabilirsiniz. Bu arada benim Twitch kanalımdan yayının geçmişini izleyebilirsiniz. Videolar Twitch kanalımda duruyor. Evet, Men's Fiziğe gelecek olursak. Geçen yıl da birinci olan Brandon Hendrickson 3. kez Men's Fizik'te Olimpiya oldu. Benim en çok ümitli olduğum Raymond Edmonds 2019'un Men's Fizik Olimpiyası maalesef 5. oldu. Hatta videosunu yapmıştım onun geçtiğimiz tarihlerde. Onun da videosunu yukarıya koyarım. Ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz. Çok enteresan bir hayatı var. Vücut geliştirmeyi cezaevinde öğreniyor. Daha doğrusu vücut geliştirmenin disiplinini cezaevinde öğreniyor. Yukarıdan izleyebilirsiniz. Men's Fizik kategorisi çok kalabalıktı ve gerçekten seçim yapmak çok zordu. Çok iyi yarışmacılar vardı. İrfan ve Hulusi ile beraber takip ettik zaten. Hani bu kadar kalabalık bir kategoride seçim yapmakta epey zorlandık. Esasında sonuç açık ara belliymiş. Kategori çok kalabalık olduğu için biz seçmekte zorlandık. Ancak Brandon geldiği zaman iş ortaya çıktı. Evet, şöyle bir bikini ve wellness'ı da özetlemek istiyorum. Geçen yılın bikini olimpiyası Janet uzun yıllardır aralıksız yarıştığı için bu yıl ara vermek istediğini söyledi ve bu yıl olimpiyaya katılmayacağını söyledi. Yani bu yıl yarışmayacağını söyledi. Bizim de Türk bir bikinicimiz var biliyorsunuz. IFBB Pro'muz var. Rukiye. Rukiye'den dolayı Pro Lig'deki bikini formunu yakından takip ediyorum. Son 2 yılda bikini formu çok değişti. Yani istenilen özellikler çok değişti. İlk başlarda daha yuvarlak hatlar isteniyordu. Biraz daha adeleli olması isteniyordu. Sonradan daha ince olması istenmeye başladı. Ve bu seneki olimpiya her şeyi değiştirecekti. Çünkü ince formu yoksa daha adeleli formu geleceği bu sene seçilecek olan olimpiyaya bağlıydı. Ve daha adeleli form seçildi. Jennifer Dorie bu yılın olimpiyası oldu. Bundan 2 hafta önce Arnold Classic'te de birinci olmuştu. Zaten belli etmişti olimpiyada da birinci olacağını. Cumartesi günü Discord'dan Wellness kategorisini verdim. Wellness'ı izledik Discord'dan. Bu arada Discord'un ve Twitch'in linkleri açıklama bölümünde mevcut. İkisine de buyurun gelin. Wellness kategorisini ilk defa izliyorum. Hiç takip ettiğim bir kategori değildi. Sporcu olarak baktığım zaman gerçekten hayran kaldım. Bundan sonra yakın markacımda. Wellness'ın da olimpiyası Francella Matos. Arkadaşlar, yayında izlediğim kadarıyla dilimin döndüğünce size kısaca özet yapmaya çalıştım. Çok uzatmaya gerek yok. Çünkü yayın Twitch'imde mevcut. Dilerseniz oradan gidip tekrarına bakabilirsiniz. Bu arada canlı yayını YouTube'dan yapmama sebebim, arkadaşlar YouTube'un algoritmasını o kadar bozdu ki bu canlı yayınlar. En son geçen yıl yaptığım Olimpiya yayınından sonra YouTube'umun büyümesi tamamen durdu. Normalde sistematik olarak büyümesi lazım. Yani en azından en kötü ihtimalle günde 30-40 kişi geliyor olması lazım. Yani YouTube'da bu şekildedir. YouTube'la uğraşan arkadaşlar bilirler. Fakat tam bir yıldır ben olduğum yerde sayıyorum ve canlı yayınlara ara verdiğim için 15 gün evvel tekrardan hareketlenmeye başladı. Tekrardan büyümeye başladı. Bu yüzden canlı yayınların tamamını artık Twitch'ten yapacağım. Bu arada Twitch'im de büyüdü. Normal bir kanal haline geldi. Oradan da çok keyifli bir şekilde yapılabilir. Dediğim gibi oranın da linki aşağıda açıklamalar bölümünde var. Twitch'e de gelirseniz sevinirim. Yani YouTube'dan
Yapmayışımın sebebi bu. O zaman görüşürüz. Herkes kendine çok iyi baksın.